Merhabalar, Pasmanika'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere ben de ilk defa deneyeceğim bir tarif ile geldim. Meşhur Adana böreği, böyle TV'de hem dizi aralarında verilen reklamlarda böyle iştah kabartan, ben de bir kere tadına eriştiğim bu böreği sizlere araştırdım. Herkesten bir fikir aldım, tanıdıklarımdan fikir istedim. Ben de evimde ne kadar ona benzetebilirim, kendilerinden de izin aldım ve bu böreği sizinle beraber yapmaya karar verdim. Öncelikle 10 adet baklava yufkasını üst üste bu şekilde tezgahımıza alıyoruz. Bolca yağladım tepsimi, şimdiden hazırladım. Margarin kullanıyorum. Ve benim tepsim bir tık daha küçük olsa çok iyi olacaktı. Varsa elinizde bu tepsilerin bir tık küçüğünü kullansanız daha iyi olur. Ama sakınca yok. Yine de beni idare eder. Bu şekilde yapalım. Fazlalıklarını alıyoruz. Bu fazlalıkları börek, baklava yine kullanacağız. Atmayacağız. Şimdi masama geçiyorum. Şimdi yağladığım tepsimi tekrardan yine bir kaşık dolu, bir kaşık kadar yağ seriyorum. Ben bir katı yağla önce yağlamıştım. Şimdi bizim için bu aşama çok önemli. Sürekli bunu kullanacağız. Yani bu şekilde bir sistemi kullanacağız. Fırça sistemini. Hemen yufkamı seriyorum, birinci katını. Bakın benimkisi yuvarlak olmadı. Gördüğünüz gibi iki yanı boş kaldı. Neden demiştim? Tepsim bir tık ufak olmalıydı. Bu sizi çok bağlamaz. Siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anlamışsınızdır. Bir baklavanın eline kadar tam oturtabileceksiniz. Ben şimdi bu şekilde her kata özenli olarak yağımızı sürüyoruz. Şimdi ikinci katını, benim bu tarafım boş kaldığı için, demokraside çareler tükenmez, mutfakta hiç. Yine 300 gram kadar erittiğim margarinimi seriyorum. Her şeye tereyağı kullanan ben, bunda neden margarin kullanır? Kendim sorayım, kendim de cevaplayayım. Tabii ki de yine tereyağını ben bu olayın diğerine illaki getireceğim. Çünkü yanmaması için, tereyağı yanıyor biliyorsunuz. Sıra 3. katımızda. Bu şekilde bütün katları yağlayıp dizeceğiz. Evet, 10 katımızı dizdik. Yağlamasını bitirdik. Şimdi bu 10 kattan sonra dilimlemeye başlıyoruz. Çok rahat dilimleniyor. Oysa ki baklavalık yufka kolay kolay dilimlenmez biliyorsunuz. Büyük dilimler keselim. Bir bardak süte 2 adet yumurtayı bırakıyorum. Ve hemen çırpıyorum. Yufkamızı alıyoruz. Şöyle ben gelişi güzel elimle parçalara ayırıyorum. 3 parça yaptım. Yufkalarımızı elimizde kestik. Şimdi hemen bu soslu suya bastırıyoruz. Böyle biraz sıkalım. Çok ıslak getirmeyelim onu. İki adet yufkayı bitirmemize gerek yok. Neden? Çünkü sadece şu alttaki baklava yufkamız gözükmesin. Yani artanını kullanmak zorunda değiliz. Bir katı döşememiz yeterli.
Ben tereyağını bunun neresinde kullanacağım dedim. Yaklaşık 3 dolu kaşık tereyağı tam bu kata yumurtalı sütlü harcı koyduktan sonra bıraktım ve hemen fırça yardımıyla iyice dağıtıyorum tereyağını. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Ben yaklaşık 300 gram peynir kullandım. Bu hem kaşar peyniri hem kolot peyniri. Varsa tel peyniri de araya çok güzel olur. 3 çeşit peynirli olmuş olur. Eldeki ve evdeki imkanlar benim bunu gösteriyordu. Peynirimiz ortaları daha yoğun koyuyorum. Ve aynı şekilde yufkamızı suyunu çıkaralım. Peynirlerimizi kapatıyoruz. Hemen böyle delikleri de yama yapıyoruz. Peyniri içinde hapsolsun güzelce. Yine tereyağı bırakıyorum. Tereyağı kokusu olmalı. Burada biraz bol kullanacağım onu. Tekrar 10 adet baklava yufkası alıyoruz. Tepsim bu sefer düz şekilde. Hemen ben kesiyorum. Şimdi 10 adet kestiğimiz yufkamızla işe başlıyoruz. Yine margarinimizi iyice yediriyoruz. Her tarafına yufkanın bu 10 katı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sizler için bayağı araştırma yaptım. İşte Adanalı olan arkadaşlara sordum. Böyle ortak fikirle ne yaptıysalar ben de bunları kendim uygulamaya başladım. Genelde tarifleri önce kendim bir denerim. Ama bunu hakikaten ilk kez sizinle beraber yapıyorum. Ki o kadar heyecanlandım. Bir boy ufak tepsi almayı beklemeden. Ki mutfakta zaten kılı kılına her şey olmak zorunda değiliz. Her zaman şunu savunuyorum. Evdeki ve eldeki imkanlarla bu işi yapsak daha iyi olur. Pirinç yoksa bulgur, bulgur yoksa pirinç. Böreğimiz pişmeye hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman fırına attığımız böreği bu sefer ne yapıyoruz? Ocağımıza alıyoruz. Çok ilginç değil mi? Ben de hani bu işin içine girene kadar o insanların ne kadar emek verdiğini yemek pişirmeyi çok seven birisi olarak bilmiyordum. Değişik mutfaklar denemek için de böylelikle bana daha iyi bir yol gösterdi. Şimdi büyük gözümüzün böyle çok kısıyoruz onu. Bayağı bir kısıyoruz. Üstünde bu şekilde çevire çevire pişireceğiz. Malum onlarda büyük ocaklar var. Kendilerinden döndürüyorlar. Biz kendimiz sabırla en az 15 dakika çevireceğiz ve kontrollü olarak pişireceğiz. Ocak ayarlamasını şöyle yapıyoruz. Bu şekilde yeterli. Üzerine bırakıyorum. Çevire çevire pişireceğim. Evet, bu şekilde sabırla çeviriyoruz. Bakın duman çıkmaya bile başladı. Hatta kokusu bile böyle güzel lezzetli bir koku gelmeye başladı. Sürekli çeviriyoruz. Evet, bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık ben 10 dakikayı geçti. Halen buradayım. Yani kontrolümü bırakmamaya çalışıyorum. Hafif altından böyle kokular da geliyor. Tabii ben çoğu arkadaşlara danıştığım üzere birazcık altı yanabiliyor. O önemli değil. Kömür yapmamamız gerekiyor. Ve şimdi yani bu şekilde sürekli kontrol edeceğiz. Pişip pişmediğini bakın. Halen daha sadece sıcaklık ve koku geliyor. Daha sonra alta kadar bunu kaldırabileceğiz. Devam.
Arkadaşlar böyle sürekli çevirdim ama hani bakın ocak kısmı yetmiyorsa ne yapıyoruz? Hemen bu kenarları da bu şekilde pişiriyoruz. Ortasını bu şekilde. Böyle sabit ortada kalmayın lütfen. Şimdi böreğimi kontrol ediyorum. Çevirme aşamasına geldiğimi düşünüyorum. Benim için bu kızarıklık yeterli. Ocağı kapatıyoruz. Çevirme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik en önemli yerine. Altı kadar bir tepsi buldum. Şu anda tabii en zor tarafı hem çok sıcak tepsimiz. İnşallah hiçbir şey olmadan bu işi başarırız. Bu şekilde çevirdik. Hemen başka bir bezden yardım alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başardık. Şükürler olsun. Arkadaşlar tepsimi çıkardığım tepsimi tekrar yağladım gördüğünüz gibi. Ve şu anda bunu bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde de hop tepside. Şimdi hemen ocağa alıyoruz. Aynı işlemle hiç bırakmadan her tarafını iyice pişiriyoruz. İşte bu şekilde en kenarlardan bakın duman çıkıyor, yanabilir. Evet arkadaşlar, bakın altı da nar gibi bu iş tamam. Şimdi sizlere servis yapacağım. Evet, böreğimizin biliyorsunuz alt kısmını kesmemiştik. Yine rahat çıkarabilmek için ayırıyorum. Daha şimdiden peynir ağlarını örüyor. Ve şöyle göstermek istiyorum size. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, önermeyi ve en önemlisi bana yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.